hiperaktiflik var bende. Yani kabıma sığamıyor gibi bir pozisyon var. Bir kere çok hızlı çalışırım. İnsanlar bana diyor ki nasıl bu kadar küçük şeyleri sabırla yapıyorsunuz? Ay nasıl insan çatlar bunları yaparken falan. Halbuki ben o kadar hızlı yaparım ki. Hani yani yurt dışındaki bazı sanatçıların, bazı diyorama sanatçıların 6 ayda yaptığını ben 1 haftada yaparım. Yani bunu insanlar tabii ya bu kadar hızlı yapılmış olamaz diyorlar ama gerçekten çok hızlı yaparım. Yani çünkü yerimde duramıyorum. Ben öyle dünyanın en sabırsız insanlarından biriyim. Bu iş aslında birazcık da beni böyle sabırlı olmaya itti diyebilirim. Yani sakin ol diyorum kendi kendime. Dur şimdi kıracaksın işte dur şimdi olmayacak bilmem ne. Kendimi telkin ede birazcık sakinleştim bu iş sayesinde. Yani eskisinden göre daha böyle yavaşım. Sakin sakin yapmaya çalışıyorum. İşte böyle yaparken müzik açıyorum falan. Ama tabii diğer sanatçılarla kıyaslayınca hala çok hızlıyım. En çok zamanımı alan şey kaybettiğim şeyleri bulmaya çalışmak zaten. Bir de tabii bir şeyleri yanlışlıkla kırınca falan çok kızıyorum ama bazen de o çok iyi oluyor. Mesela berber yaparken yanlışlıkla lavaboyu kırdım, işte çatladı. Fakat onu telafi edemedim artık böyle çatlak çatlak kaldı. Sergide en beğenilen şey o oldu. Ya lavabonun çatlağı bile duruyor falan. Yani ben onu yanlışlıkla yaptım ama söyleyemiyoruz tabii. Ama tabii doğal durdu hani. O çatlak doğal durdu yani. Yapacak bir şey yok. Ben resim yapıyordum. Genelde yağlı boya tablolar yapardım. Bir ara sulu boyalar yaptım. Fakat bir gün aşağıya indim, bir gitarın içine bir ev yaptım. Böyle kendi kendime içimden gelen böyle bir dürtü gibi bir şey oldu. Böyle başladım. Bir günde başladım dioramaya. Sonra o çok hoşuma gitti. Başka insanların da çok hoşuna gitti derken diorama dünyasına girdik. Ondan sonra değişik çalışmalar işte berber dükkanı yaptım. New York'ta bir sokak yaptım. Sonunda bir gün Art Ankara'ya katıldım. Burada Ankara'da küçük bir sanat galerisiyle beraber 3 tane eserimi koydular. İnsanlar beğendiler. İşte Art Ankara süresince ilgilenenler oldu. Derken bir gün işte Bedri Baykam geldi Art Ankara'ya. Hatta ben oturuyordum. Yanımdan geçti gitti. Benim eserlerimi görmedi herhalde. Ya da gördü de beğenmedi herhalde falan dedim. Yanımdan geçti gitti. Ya dedim Allah Allah bir bakar insan yani o kadar uğraşmışız yapmışız falan. Hatta içimden kızdım yani. Ya insan bir bakar falan. Neyse sonra dışarı çıktım kahve içmeye. Geri geldiğimde bütün herkes işte Bedri Baykam seni arıyor, Bedri Baykam seni çağırıyor falan. Ben ne oldu dedim. Ya geldi gördü dediler illa seninle tanışacakmış. Peki dedim hemen gittim işte neyse böyle Bedri Baykam'ın yanına. Dedi bunları sen mi yaptın? Ben yaptım. Dedim biraz önce geçtiniz gittiniz. O zaman görmemişim dedi. Şimdi gördüm dedi. Tamam dedi bundan sonra birlikte çalışıyoruz dedi. Bundan sonra da dedi beraber çalışalım. O günden beri beraber çalışıyoruz işte Bedri Baykam'la. Benim sanat galerim işte Piramit Sanat. Yani menajerliğimi de yapıyorlar. Yani benim tanıtımımda kendilerine çok büyük bir faydası oldu tabii ki. Çünkü kendisi Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük sanatçılardan biri sonuç olarak. Bana da çok güzel fikirler verdi. Bana çok böyle destek oldu. Yani aslında bu bir dürtü gibi bir şey. Yani küçük yaşlarda başlayan bir şey. Çünkü onu yapmadan rahat edemiyorsunuz gibi bir şey. Ben küçük yaşlarda bile çöplerden bulduğum şeylerle küçük içine işte piller koyup, lambalar koyup küçük televizyonlar yapardım. Hatta bununla ilgili annem çok kızardı bana. Hani sokaktan ne bulduysan eve getiriyorsun diye. Ama bunun bir dürtü olduğunu, doğuştan gelen bir şey olduğunu zannediyorum. Yani bu diğer sanat dalları için de geçerli ya da alet edevatla bir şey yapmayı meraklı insanlar için de geçerli. Bu doğuştan gelen bir şey. Bunu yaptığım zaman insan çok yani rahatlıyor. Hani bunları bir şey için yapayım değil, bunu bir mecburiyet gibi görüyoruz. Yani şu
ana kadar yaptığım bütün çalışmalar zaten benim içinde yaşamak istediğim, benim sevdiğim çalışmalar zaten, yani öyle. Hatta her bir çalışmamdan birer tane bende bulunsa da şöyle bir yani müze gibi yapayım diye de düşünüyorum. Yani her yaptığımdan birer tane bende olmasını istiyorum. Çünkü hepsi benim en severek yaptığım çalışmalar ve o ortamlar beni etkilediği için yapmışım zaten. Hani daha başka yapmaya gerek yok. Ve zaten benim çalışmalarımda da dikkat ettiyseniz hiç figür olmaz. Figürü niye olmaz? O figür sizsiniz. Yani benim yaptığım ortamlara siz kendinizi koyacaksınız. Mesela o berberde tıraş olduğunuzu düşüneceksiniz. Ya da o sahil barına gidip bir soğuk bira içtiğinizi düşüneceksiniz. Ya da yaptığım kütüphanede o sonsuzluk hissi veren kütüphane çalışmam vardır mesela. O kütüphanede saatlerce dolaştığınızı düşüneceksiniz. Hani bana soruyorlar niye işte figür de koymuyorsunuz? Çünkü ben o boş ortamları seviyorum. Yani unutmayın, figür sizsiniz. Tekrar gördüğüm zaman birkaç yıl önce yaptığım bir şeyi, yani vallahi güzel yapmışım ya diyorum. Lan şimdi böyle yapabilir miyim acaba diye de insan bir, yani acaba yeteneklerimiz kayboluyor mu diye de düşünüyor insan. Çünkü belki de hani yaşlandıkça daha bir, yani aslında daha gelişmişlerini yapmak istiyorum. Yani onun için çaba gösteriyorum. Mesela daha önce yaptığım bir çalışmanın şimdi daha detaylısını yapıyorum. Ya da ben öyle yaptığımı düşünüyorum, bilemiyorum. Yani çünkü insanın beğenileri de farklılaşıyor. Bakkal çalışmamda o 1970'lerin bakkalındaki onda arkadaşlarımızla olsun, işte ailecek olsun çok konuştuğumuz oldu. İşte ne bileyim teneke bisküvi kutularından bisküvi yediğimizi konuştuk. Ya da orada böyle bakkalın önünde işte kolayla Choco Prens yediğimiz günleri konuştuk. İşte bakkal amca görmüyorken sakız çaldığımızı konuştuk. Ve o ortamın birebir aynısını yaptım. Yani benim çocukluğumdaki bakkalın aynısını yaptım. O teneke bisküvi kutuları mesela herkesin en çok konuştuğu konulardı. Çünkü 1970'lerde çocuk olan herkes bunu bilir. İşte ne bileyim ekmek dolabıydı. Ön tarafta duran işte kömürlerdi, o tencerelerdi. Çocukluğumuzun o şoko kremleri, işte tüplü çikolataları, bunların hepsini yaptım. 2200'lerin, 2300'lerin işte böyle tablo şeklinde duvara asılabilecek şekilde şehirlerini 3 boyutlu yapmak istiyorum. O hani filmlerde gördüğümüz işte oksijen gelen pervanelerin olduğu, genelde Çince, Japonca yazıların olduğu, işte insanların baraka gibi çok katlı gökdelenlerde yaşadığı tablolar yapmak istiyorum. Projelerinden biri bu. Hatta kafamda oluşturdum. Bakalım yani başlayınca ne çıkacak ortaya. Yani çok geleceğin fütüristik kentlerini yapmak istiyorum. Yani bu gerçekten değişik bir sanat akımına bile dönüşebilir diye düşünüyorum ama daha geçmişte kaldık. Henüz daha şeyden çıkamadık. Resimin o 2 boyutluluğu beni kesmiyor. Hani bu kadar çok boyutlu bir olaya geçmek gerçekten çok büyük bir zevk verdi. Yani bunda resim yapmak da var. Dediğim gibi heykel de var. Her türlü zanaat var. Materyalleri öğrenmek var. Değişik maddeler kullanıyoruz. Ve onlarla farklı şeyler olduğunu görmek çok hoş. Mesela tuğla duvarın parkenin altına koyulan şilteden yapılacağı kimin aklına gelir? Fakat o malzemeden müthiş tuğla duvarlar yapılıyor. Ya bunlar insana çok büyük bir zevk veriyor çünkü çok gerçekçi oluyor. Aslında çoğu şeyi kafamdan yapıyorum ama hani çocukluğumda aklımda kalanları kullanıyorum. Ya da
Bu yaşıma kadar filmlerden seyrettiğim belki kareler aklımda kalıyor. Fakat internetten de tabii bir şey yapmaya karar verdiğim zaman, bir ortam yapmaya, özellikle Pinterest gibi sitelerden o yılların fotoğraflarına çok bakıyorum. Oralardan da tabii ki besleniyorum. Günümüzde internetin olması bu konuda çok harika bir şey. Çünkü eğer internet olmasa o yıllardan kalma fotoğraflar bulmam gerekirdi çalışmak için. Ama şimdi her şey var nasılsa. Oralardan bakıp hafızamda kalan hatıralardan hemen meydana çıkıyor zaten. Bir marangozhane yapabilmek için yani daha önce gittiğim yani ne bileyim marangozlar olsun ya da televizyonlardan gördüğüm marangozhanelerden zaten aklımda birçok şey kalmış oluyor. Bir de zaten antika merakımız olduğu için zaten bir marangoz sehpasının nasıl olduğunu bildiğim için konu gayet kolay oluyor. Hatta bazen çok komik şeyler oluyor. İşte aklımda mesela küçük bir yay var. Ya o öyle bir yayı nasıl bulacağız? Nereden bulurum? Nerede satılır diye düşünürken yere bakıyorum. O yay yerde. Yani bu birkaç kere oldu. Yani çok böyle şaşırtıcı bir şey. Bu nasıl oluyor ben de anlamadım ama. Yani tam hayal ettiğim şeyi böyle sokakta yerde bulmam olacak iş değil ama oldu yani.